Bazen bir filmin kendisinden daha da ilginç olan bir şey varsa o da kamera arkası hikayesidir. İşte bugün tam da böyle bir filmi, BAFTA ödüllü Oda 8'i ve onun akıl almaz yapım sürecini masaya yatırıyoruz. Hikayemiz Sovyet döneminden kalma, duvarlarından soğukluk ve umutsuzluk akan bir hapishanede başlıyor. Yeni bir mahkum birazdan tüm gerçekliğini sorgulatacak olan hücresine doğru yürüyor. Ve hücresinin tam ortasında o gri ve kasvetli ortama hiç ait değilmiş gibi duran parlak kırmızı, gizemli bir kutuyla karşılaşıyor. İlk bakışta basit bir kutu gibi duruyor olabilir ama aslında bu imkansız bir bulmacanın ilk parçası. Tabii ki aklına gelen ilk soru, hepimizin aklına gelecek olan soru, bu kutunun içinde ne var? İşte bu basit merak hem kahramanımızı hem de bizi fizik kurallarının tamamen alt üst olduğu bir yolculuğun eşiğine getiriyor. Kutuyu açtığında gördüğü şey akıl alır gibi değil. Kutunun içinde o an bulunduğu hücrenin birebir aynısı. Küçücük bir kopyası duruyor. İşte bu an Oda 8'in sizi yakaladığı ve bir daha asla bırakmadığı o tuhaf an. Peki, bu nasıl bir şey? Gelin olayın derinine inelim. Bu imkansız fikir, 2013 yapımı kısa film Oda 8'in tam da merkezinde yer alıyor. Film sizi anında yakalıyor. Sanki alacakaranlık kuşağının kayıp bir bölümünü izliyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Düşünsenize, mahkum o minicik kutuya parmağını bir sokuyor, bir de bakıyor ki hücrenin tavanından devasa ama gerçekten devasa bir parmak aşağı iniyor. İşte tam o anda anlıyorsunuz ki bu kutu bildiğimiz fizik kurallarının falan geçerli olmadığı bambaşka bir şeyin kapısı. Eleştirmenler de durumu çok güzel özetlemiş aslında. Film için Nolan'ın akıl oyunlarıyla Buñuel'in gerçeküstücülüğünün birleşimi diyorlar. Gerilim, bilim kurgu, hatta korku. Bu türler arasında o kadar ustaca dans ediyor ki ne kadar özel bir işle karşı karşıya olduğumuzu hemen anlıyoruz. İyi de böylesine tuhaf bir filmi yapmaya nereden başlarsınız ki? İşte işin ilginç yanı da burada başlıyor. Filmin ortaya çıkış hikayesi en az konusu kadar acayip. Her şey Bombay Sapphire Imagination Series adında daha önce pek de duyulmamış bir yarışmayla başlıyor. Yarışmanın kuralı hem çok basit hem de inanılmaz zordu. Katılımcılara Oscar'lı bir yazarın kaleminden çıkmış bir senaryo veriliyor ama senaryoda sadece diyaloglar var. Mekan neresi, karakterler kim, ne yapıyorlar, hiçbir bilgi yok. Yani normalde bir senaryoyu açarsınız, size her şeyi anlatır. Karakter odaya girer, pencereden dışarıya bakar gibi. Ama bu senaryo bomboş bir sayfaydı. Sadece konuşmalar vardı. Bu durum, yönetmen James W. Griffiths'in her şeyi ama her şeyi sıfırdan yaratması gerektiği anlamına geliyordu. Sovyet hapishanesi, o gizemli kırmızı kutu, hepsi tamamen onun hayal gücünün bir ürünü. Griffiths'i diğer yönetmenlerden ayıran da tam olarak bu oldu. O boş diyaloglara baktı ve aklında bu sürreal hapishane gerilimini, bu kutu içindeki kutu fikrini canlandırdı. İşte bu eşsiz ve cesur vizyonu sayesinde de yarışmayı kazanıp filmi çekme hakkını elde etti. Tamam, konsept harika, yarışma kazanıldı ama şimdi Griffiths'in önünde belki de daha da zor bir görev vardı. Bu büyük fikri küçücük bir bütçeyle hayata geçirmek. Yarışmadan kazandıkları toplam bütçe işte bu. 40.000 sterlin. Bir kısa film için fena bir para değil gibi duruyor, evet. Ama bu kadar iddialı bir konsept için inanılmaz derecede sıkışık bir bütçe. Şimdi bir durup düşünelim. Bu 40.000 sterlinle hem oyuncuları ve ekibi ayarlamanız, hem o inandırıcı Sovyet hapishanesi atmosferini yaratmanız, setleri kurmanız, hem de filmin bel kemiği olan o akıl almaz görsel efektleri yapmanız gerekiyor. Yani para resmen su gibi akıp gitmeye mahkumdu. Peki bu imkansız görünen işin altından nasıl kalktılar? İşte ilk akıllıca hamleleri geliyor. Baktılar ki o kasvetli Sovyet estetiğini İngiltere'de kurmaya kalksalar bütçe anında bitecek. Onlar da ne yaptı? Bütün ekibi toplayıp çekimleri çok daha ucuza getirebilecekleri Polonya'da yapmaya karar verdiler. Polonya'ya gitmek bütçeyi biraz rahatlatmıştı ama asıl büyük sorun hala masadaydı. Filmin olmazsa olmazı olan o görsel efektler. Para yetmeyince yönetmen telefonuna sarılıp sektördeki büyük efekt şirketlerini, tanıdıklarını arayıp resmen hatır istemek zorunda kaldı. Yani bu film biraz da bu dostlukların ve iyiliklerin gücüyle tamamlanabildi. Yani elimizde ne var? Hikayesi olmayan bir senaryo, neredeyse imkansız bir bütçe ve eş dost ricasıyla ayakta duran bir prodüksiyon. İşte bütün bunlar bizi hikayenin en şaşırtıcı, en inanılmaz kısmına getiriyor. Şunu açık ve net bir şekilde söyleyelim, Oda 8 özünde bir markalı içerikti. Yani bir cin markasının finanse ettiği bir projeydi. Teknik olarak bir reklam.
Ama hikaye burada çok daha ilginç bir hal alıyor. Bu reklam filmi bir şekilde sinema dünyasının en prestijli kurumlarından birinin radarına giriyor ve kendini İngiltere'nin Oscar'ı sayılan BAFTA ödüllerinde aday olarak buluyor. Ve sonra o gece sinema tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir şey yaşanıyor. Bir markanın finanse ettiği bir film, yani evet, bir reklam. Aday olduğu kategorideki tüm ciddi, bağımsız rakiplerini geride bırakıp en iyi İngiliz kısa filmi ödülünü kazanıyor. İşte bu zafer Oda 8'i sadece iyi bir kısa film olmaktan çıkarıp sinema tarihimin en ilham verici ve en tuhaf hikayelerinden birinin kahramanı yapıyor. Peki bütün bunların anlamı ne? Neden 10 yıldan daha eski, sadece 7 dakikalık bir kısa film bugün hala bu kadar önemli? Oda 8'in bize bıraktığı en büyük miras şu: kısıtlamalar yaratıcılığın düşmanı değil, tam tersine onu körükleyen birer kıvılcımdır. Bomboş bir senaryo, dibini görmüş bir bütçe, reklam filmi etiketi, normalde bir projeyi bitirecek olan bütün bu engeller bu filmde bir araya gelip eşsiz bir sanat eserinin doğmasını sağlamış. Ve Oda 8'in hikayesi sonunda aklımızda o büyük soruyu bırakıyor. Bir reklam filmi aynı zamanda yüksek sanat eseri sayılabilir mi? Ticaretle sanat arasındaki o ince çizgi tam olarak nerede? İşte bu Oda 8'in 10 yıl önce fitilini ateşlediği ve bugün bile sinema dünyasında cevabı aranan bir soru.